Herkese merhabalar. Bugün sizinle altıgen hırka yapımını paylaşacağım. Oldukça basit bir model. İki parça şeklinde çalışıyoruz. Daha sonra çerçeve, kollar, bağcık çerçeveyle birlikte yapılıyor ve bitiyor. Ben kullanırken kek ip kullandım. Ebruli diyecektim. Ebruli de denebilir aslında. Kendinden renk geçişli. Kek ip adı altında bir ip bu. Bunu kullandım. 3 milimlik tığla birlikte kullandım. Siz istediğiniz ip çeşidiyle yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Kotonla, bebeği yünüyle de yapabilirsiniz. Ben elimde bu olduğu için bununla yaptım. Ölçülerine gelecek olursak benim çalıştığım şu kol altından itibaren 17 sıra. Ortalama 1-1,5 yaş için uygun. Ama ipinizin kalınlığına göre siz 17 sıra yapsanız bile daha küçük ya da daha büyük olabilir inceliğine ve kalınlığına göre. Bunu ölçerek yapacaksınız. Benim kızım ortalama 1 yaşına girecek. Ona yapmak istediğim için ben başladım bu modeli. Ortalama 1,5 yaşa kadar yaptım. Üzerine tuttuğumda bu boyutun uygun olduğunu gördüğüm için 17. sırada kestim. Siz kime yapmak istiyorsanız onun üzerinden yola çıkarak bunu arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ölçüsü bu şekilde. Yapımı dediğim gibi oldukça basit. İpiniz, sığınız vesaire kendiniz hazırsanız yapmaya başlayabiliriz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Evet, hazırsak başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ben burada iki parça şeklinde size göstermek için öncesinde çalıştım. Hatta birinin kol detayını bile yaptım. Şimdi orta göbeğimizden hızlıca başlayalım. Altıgen hırka olduğu için sihli alt takamıza 6 adet, bakın şöyle göstereyim, 6 adet trabzan yapacağız. Üçlü gruplu şeklinde. Hemen başlayalım. İki zincirimi çekiyorum. Bu iki zincirimi birden sayıyorum. Şu an ikinci trabzanımı yapmış oldum. Şu an üçüncü trabzanımı yapmış oldum. Bu birinci grubum. Bundan 5 tane daha yapacağım. Totalde 6 tane olacak. Şimdi iki zincirim var aralarda. İkinci üçlü grubumu yapıyorum. İki kere de çektiğim trabzanlar şeklinde. Tekrar iki zincir. Şu an üçüncü grubumu yapıyorum. Tekrar iki zincir. İki zincir. Bakın kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar iki zincir, sonuncuyu yapalım. Şöyle biraz daraltalım. Bir, iki ve üç. Evet. Şöyle dikkatli bir şekilde ipimizi koparmadan sıkıştıralım. Bakın kapatırken bir zincir çekiyorum. Başımı doluyorum. Şu ilk 3 tane zincir çektiğim var ya, onun tepesine batıp bir kere de çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi oradaki boşluğu elde etmiş oldum. Tekrar iki zincir. Şimdi o elde ettiğim boşluğa üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Buraya iki zincir çektim. 2 tane daha trabzan yaptım. Totalde 3 tane olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Başımı doluyorum. Yine bir üçlü trabzan grubu yapıyorum. Bu sıradaki tek fark, bütün üçgenlerin içine ikişer adet trabzan grubu yapacağım. Ne demek istiyorum? Şöyle, şimdi birinciyi yaptım. Şu ilkini saymayın. Onu kapatmak için kullandığım için tek bıraktım burada. Hemen bir sonrakinde üçgenin içine üçlü trabzan grubumu yaptım. 2 zincirimi çektim.
İkinci üçlü grubumu yapıyorum. Bunu niçin yapıyoruz? Hani ikinci katta niye böyle yapıyoruz? İşte bu şekilde altıgeni elde edebilmek için. Şimdi bir zincir, tekrar diğer köşeye geldim. İki ve üç. Evet. Tekrar iki zincir. Bir, iki ve üç. Bir zincir. Bir, iki, üç. İki zincir. Bir, iki ve üç. Bir zincir. Bir, iki, üç. İki zincir. Şimdi o ilk boşlukta tek bıraktığım yere geliyorum. Onu neden tek bıraktığımı göstereceğim. Tabii çiftleyeceğiz onu da, tek bırakmak derken onu da çiftleyeceğiz. Şimdi bir zincirimi çektim. Şu ilk başta tek yaptığım boşluk var ya, oraya geliyorum. Oraya ikinci üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Ve 3. Bir zincirimi çektim, başımı doladım. Şu ilk 3 tane zincir çektiğim yer var ya, oraya batıyorum. Bir kere de çekiyorum. Bakın şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir nevi yıldız şeklinde oldu yani. Şimdi tekrar 2 zincirimi çektim. Yani hep başlarken aslına bakarsanız birinci sıra hariç bir sonraki sıralarda hep ilk başları tekli üçlü grupları yapıyoruz. Ki kapatırken şuralarda falan kapatmayalım da hani bozukluk olmasın. Şu tam köşede kapattığımız zaman daha örgülerimiz gördüğünüz gibi muntazam duruyor. Şimdi bir zincir çektim. Artık köşelerin yanı sıra aralı çalışacağımız gruplara da gelmiş olduk. Bir zincirimizi çektik. Şu ortadaki boşluğumuza battık. Oraya bir adet üçlü trabzan grubumuzu yapıyoruz. Tekrar bir adet zincir çekiyoruz. Köşeye geldim, bakın. Köşelerde ne yapıyoruz? Her zaman ikili, 2 adet üçlü trabzan grubu çalışıyoruz. 3 tane yaptım. 2 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar battım. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Sadece köşelerde 2 zincirim var. Aralarda bir zincirim var. Bir zincirimi çektim. Şu ortadaki boşluğa geldim. 3 adet trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Bir zincir. Artık bütün örgüm bu şekilde gidecek. Yine ben size üst sırayı da birazcık göstereyim. Mantığı tam olarak oturtalım.
Daha önce yapmamışlar olabilir. Onlara göstermiş olalım en azından. Bir zincir. Bir, iki, üç. Bir zincir. İki zincirimi çektim köşe noktamda. Evet. Bir zincir araya geldim. 1, 2 ve 3. Evet. Tekrar bir zincirimi çektim. Bakın ilk başladığım boşluğa tek yaptığım yere geldim. Yine aynı noktaya batıyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir çektim. Başımı doladım. 3 adet çektiğim ilk zincirimin tepesine battım. Hop çektim. Tekrar 2 zincir aynı noktaya üçlü 2 zincir çektim, onu birden sayıyoruz. Dediğim gibi 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi bu üst sırayı nasıl yapıyoruz bakalım. Bir zincirimi çektim, artık altta aram 1'di ya, 2 oldu. Bu her katta artacak. 1 2 3 4 5 şeklinde. Şimdi bu katta nasıl yapıyorum? Bir zincirimi çekiyorum, üçlü trabzan grubumu yapıyorum, bir zincirimi çekiyorum, tekrar üçlü trabzan grubumu yapıyorum, bir zincirimi çekiyorum. Bakın köşeye geldim. Köşelerde ne yapıyordum? İkişer adet üçlü trabzan grubumu yapıyorum. 2 ve 3. 2 zincir, tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, yana kaydım. Şimdi mantığı anladığınızı düşünüyorum. Bakın köşelerde her zaman ikili trabzan grubumuz çalışıyoruz. Aralardaki teklerde sadece üçlü trabzan gruplarımız var. Ve bu her kat arttıkça artacak olan bir sayı. Bakın 1 ile başladım. Şu an 2, bir sonrakinde 3, 4, 5, 6 şeklinde gidecek. Şimdi ölçünüze göre dediğim gibi başta anlattığım gibi ölçerek ilerleyebilirsiniz. Ben bunu ortalama 1-1,5 yaş için hazırladım. İpinizin kalınlığı da tabii önemli. Bakalım kaç sıra yapmışım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 sıra örmüşüm. Bakın. Şuradan şuraya 17 sıra örmüşüm. Şimdi iki parça halinde bunları yapalım. İsterseniz ilkini tek yapabilirsiniz. Hani şimdiki örnekleri nasıl koyacağımız adına. Ben niyeyse hep böyle iki parça çalışırım. Ondan sonra koyarım genelde motifleri. Yani ip temizlemesi falan benim için sorun olmuyor çok fazla. Siz nasıl tercih ederseniz. Şimdi bu iki motifi yapalım. Ondan sonra kollarını yapmaya başlayalım bu şekilde. Evet.
Şimdi bittikten sonra şöyle bir şekil oluyor. Bunu nasıl katlayacağınızı da göstereyim size. Düzüne tersine dikkat edin. Burası tersiymiş mesela. Şöyle iki ucu birbirine gelecek. Şöyle şu formu elde edeceğiz yani. Şu şekilde. Bu da bu tarafa 2. Şimdi ilk önce şu kısmı ben birini birleştirdim kolunu yapabilmek adına. Size nasıl birleştireceğinizi göstereceğim. Şurada kaç tane boşluk bırakmışım. Köşeyi 1 olarak sayalım. 1, 2, 3 tane boşluk bırakmışım. Bunu da unutmayayım. Ne demek istediğimi şimdi size göstereceğim. Şimdi ipimizi tekrar bağlayacağım. İpimi bağlarken yakadan başlıyorum bağlamaya. Çünkü kola geleceğim ya, kolu yapacağım ya, bir daha ip koparmayayım diye. Şimdi düzüm bu taraf. İç kısmını çeviriyorum. Tersten çünkü. Bağlayacağım yakamı. Hemen şöyle. Evet. Şimdi buradan başlarsam kapatmaya haliyle kullanıcının boğazını sıkar. O yüzden ne yapıyorum? Bakın şu köşeyi birden sayıyorum. 1, 2, 3. 3 tane boşluk bırakıyorum. Şöyle hani yaka biraz geniş olsun diye. Şu dördüncüye ipimi bağlıyorum. Hemen şunu da denkleyeyim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şundan başlayacağım. Tabii bunlar ucuca gelecek. 1 burada var. 2 burada var. 3 tane de burada var. Dördüncü de bağlayacağım. Burada da aynı şeyi yapmıştım. 1, 2, 3, 4. Şimdi şuradan tığımı geçiriyorum. Evet. Pardon. Şuradan bir bağlama zincirimi çekiyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Hemen bakın iki katın birbirinde. Bir yandakine sık iğne. 1, 2, 3, 4. Hemen bir yandakine sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir yandakine sık iğne. 1, 2, 3, 4. Siz farklı kapatma yöntemleri biliyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Ben bu hırkada bu kapatmayı kullandığım için size bunu gösteriyorum. Yine tercih sizin tabii. Bu şekilde 4 zincir çekerek sıradaki boşluğumuzun içine batıyoruz ve birleştirmiş oluyoruz. Yani ben böyle yapıyorum diye hani aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Onu demeye çalıştım biraz önce çabuk atladım dediğimi. Farklı tabii görüşlerde katabilirsiniz. Birebir aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece bilmeyenler için en basit yöntemin bu olduğunu göstermek adına şu an bunu yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet bakın son köşeme geldim. Şuradan battım.
Şuradan da battım. Ve bir zincirimi çektim. Şöyle biraz uzatıyorum. Şimdi hemen tersini çeviriyorum. Hemen şu tersini çevirmişken size şu detayı göstereceğim. Hani bakın. Şimdi şu arkasını birleştireceğiz ya. Biraz önce tam olarak anlatamadım. O yüzden şimdi göstereyim dedim. Şu arkasını da birleştireceğiz ya, hırka olması adına. Eğer buraları da başlarken örseydim ne olurdu? Yaka kısmım şöyle olurdu. Yani çok bunaltırdı. O yüzden 3'er adet boş bıraktım ki rahat olsun boyun kısmı diye, yakası diye. O amaçla orayı boş bıraktım, yani bilginiz olsun. Şimdi şu içeride uzun bıraktığım ilmeğimi alıyorum. İçinden şöyle ipimi de geçirmem gerekecek. Bir saniye. Tersine çevirdiğimiz için ipimi şöyle geçirmem gerekecek. Evet. İlmeğimi aldım tekrar. Karıştı ortalık hepten. Ay kusura bakmayın, şu an tuhaf bir şey oldu. İpimin ucunu bulamıyorum. Heh, tamam buldum. Şimdi 2 zincirimiz, bir zincir zaten çekmiştik. Şimdi bir zincir daha çekiyoruz. Lastiğimizi nasıl yapıyoruz? Başımızı doladık. Şu ilk üçlü trabzan grubum var ya, onun arkasından giriyorum, çekiyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Başımı doladım. Bir tane atlayacağım. Neden? Çünkü şu hani daralan görüntüyü elde edebilmek adına. Şimdi bir tane atladım. Bu sefer önden aldım ilmeğimi. 2 kere de çektim. Başımı doladım. Burada bir tane atlamıyorum. Neden? Şurada arada zaten boşluk olduğu için yeterince bir genişlik var. O beni daraltıracak. O yüzden burada bir tane atlamıyorum. Şimdi diğer uca geldim. En son önden almıştım. Bir arkadan bir önden örerek lastiğimizi yapacağız. Bakın şu an arkadan aldım. Bir atladım önden. Başımı doladım. Yani şöyle aslında mantığa baktığınız zaman şunu arkadan, şunu önden alacaksınız. Şu arkadan, şu önden. Mesela bakın tekrar yapayım. Yani üçlü trabzanın ilk ayağını arkadan alacaksınız. Son ayağını önden alacaksınız. Otomatikman ortadaki boş kalmış olacak zaten. Bakın ilk ayağını arkadan alıyorum. Son ayağını önden alıyorum. Arkadan dediğim nasıl? Bakın tığımı arkasından. Şimdi önden. Tekrar arkasından. Önden. Arkasından. Önden. Girişleri bilerek yavaş gösteriyorum. Daha net anlayabilin diye. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yaptığımızda kolumuzu otomatikman daraltmış olacağız. Bir sonraki sıralarda daraltma yapmıyorum. Sadece bu ilk sırada bu şekilde atlayarak yapıyorum ki büzüşsün diye. Siz isterseniz kol yapmayabilirsiniz. Burada kilo şu şekilde de bırakabilirsiniz. Öyle isteyen müşterilerimiz de var. Ama böyle kollu isteyen müşterilerimiz de var.
Tamamen tercih size kalmış. Küroş da çok güzel oluyor. Genç kızlarda özellikle. Çocuklarda yine hani kol evet daha iyi olabiliyor. Ama genç kızlarımızda falan kiloşta çok şık duran, çok havalı duran bir model oluyor. Hem işiniz de kolay bitmiş oluyor. Evet, sıramız sonuna kadar gelmiş oldu. Bakın bağlama yerindeyim. Oradan anladım. Şimdi neredeyim? Şuradan başlamıştım ben. Zincirimi bulmam gerekecek. Evet. Şu bakın ilk çektiğim 2 zincirin tepesi. Şurası. Şimdi başımı doladım. Şuraya hemen şöyle girişimi yaptım. Ve kaydırdım. Şimdi 1, 2. Şimdi bu sırada ne yapıyorum? Düz gördüğüm yere, yani önden gördüğüm yeri önden alıyorum. Tersten gördüğüm yeri tersten alıyorum. Bakın. Şunlar önler. Şunlar önler. Gördüğünüz gibi. Arkadakiler zaten arka yüzde kalıyor. Şimdi şöyle ben size göstereyim. Bakın. Bu önden alınmış olan. Önden alınmış olanları bakın. Nasıl anlatmaya çalışayım size. Bakın şunlar önden. Farkı görebiliyor musunuz? Önden olanların. Bakın önden. Şimdi arkadan aldığımı yapacağım. Girdim. 2 kere de çektim. Şimdi önden. Yani şöyle hani benim ipim simli bir ip olduğu için karışık gelmiş olabilir size. Şuradan da anlayabilirsiniz. Ne yapmıştık? İlk trabzanımızın ilk bacağını arkadan, son bacağını önden yapmıştık. Dolayısıyla üst sırada da ne olacak? Yine mantıken baktığınızda ilk bacağımız arkadan olacak. Bakın ilk bacağımızı arkadan yaptım. Son bacağımı önden. Alttaki sıranın aynısını yapmış oldum aslına bakarsanız. Yine bütün sırayı bu şekilde devam ettireceğim. Bakın ilk bacağını arkadan alıyorum. Son bacağını altta yaptığım gibi önden. Bakın bu şekilde olacak. Buralarda herhangi bir şey yapmıyoruz. Altta ne görürsek, alt sırada ne görürsek üst sırada da onu uyguluyoruz. Herhangi bir atlama vesaire, kesme falan yapmıyoruz. Zaten dediğim gibi, biraz önce de dediğim gibi ilk sırada atlamış olduğum yerlerden dolayı daraltma işlemini de uygulamış olduk. O yüzden ekstra bir durum burada yok. Evet, bu şekilde 6 sıra yapıp kolumuzu bitireceğiz. Son bir tane daha yapayım. Arkadan ve önden. Evet. Anladığınızı düşünüyorum. Zor bir durum yok kesinlikle. Bunu 6 sıra yapalım. Şu hale gelecek yani 6 sıranın sonunda. 6. sırada tekrar görüşelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. 6 sıra lastiğimizi ördük. Bakın şurada ilk başta çektiğim 2 zincirim var. Başını dolamadım. O 2 zincirimin tepesine battım. İçinden kaydırdım. Bir zincirimi çekip, ay çok pardon, ipimi kesiyorum. Evet, kolumu bitirmiş oldum. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şu arka tarafı birbirine birleştireceğim. Yine ters kısımdan şöyle birleştireceğim.
yakasından birleştirmeye başlayacağım ki ip koparmayayım diye. Çünkü hırkamın çerçevesini döneceğim ya, ip koparmış olmayalım diye. Tekrar nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi bakın, ikisinin de düz tarafı gördüğünüz gibi. İçine açıyorum. Şu kısımdan başlayacağım. Alta kadar, köşeye kadar geleceğim. İpimi köşede koparmayacağım. Tersini şöyle içerideki kısımların ucuca getiriyorum. Şu dediğim gibi şöyle çevireyim. Yakadan başlayacağım. Şu noktalardan başlayacağım. Hemen ipimi alıyorum. Daha demin kolları birleştirdiğimde uyguladığım tekniği kullanacağım. 4 zincir tekniğini diyeyim. Evet, 4 zincirimi çektim. Bakın, üstte de aynı, altta da aynı. Yani birbirine karşılıklı gelen deliklere batıyorum. 4 zincir çektim. 1 2 3 4. Hemen bir sonraki 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sıramın sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Hiç videoyu kapatmayayım. Zaten hızla ilerliyor. Birlikte yapalım. Evet, bakın köşeye geldim. Şunu bir zincirimi çektim. Şöyle uzun bırakıyorum. Bakın şöyle arkadan nasıl gözüktüğünü de size göstereyim. Bakın böyle birleştirdiğinizde bu şekilde gözükecek. Gayet muntazam ve düzgün bir şekilde gözükecek. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şöyle kaçırmayayım. Şimdi buradan böyle başlayacağız. Şöyle gideceğiz. Yakayı döneceğiz. Diğer yakamıza geleceğiz. Aşağıya ineceğiz. Ve tekrar buraya geleceğiz. Yani bütün çerçeveyi döneceğiz. Ne yapacağız bu çerçevede? Yalancı trabzan yapacağız. Pardon, çakma trabzan yapacağız. Şuralarda böyle bir fiyonk yapmak adına bir uzun ip çalışacağız sadece. Bu aralardaki tek fark o olacak. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi bu ipim tersten kaldı ya. Bunu öne alacağım. Yani bu taraftan işlemeye devam edersem çakma trabzanımın tersi ön yüzünde kalacağı için, bakın ben ön yüzündeyim şu an hırkamın. Zaten bir zincir çekmiştim. Başımı dolayacağım. Şimdi şu görmüş olduğunuz her ilmek var ya, onlara batıp bir kere de çekiyorum. Bu çakma trabzan. Bakın battım. Çektim. Battım. Çektim. Bakın başımı doluyorum. Batıyorum. Üçünü birden alıyorum. İşte bu çakma trabzan. Şimdi görmüş olduğum çerçevenin hepsine bunu yapacağım. Dediğim gibi sadece ön iki kanatta
bir fiyok çalışmam olacak. Tabii siz istemiyorsanız hani dümdüz de yapabilirsiniz ama bağcıklı daha hoş duruyor. Bu şekilde bağcık yapacağım yere kadar ilerleyeceğim. Yakayı da yine gösteririm gerekirse. Görmüş olduğunuz gibi her zincirin içerisine bakın, atlamadan. Atlarsam çünkü büzüşür. Fazla yaparsanız marullanır. O yüzden dikkatli bir şekilde her zincirin içine yapacağım. Bakın bu şekilde gözükecek. Şimdi ben nereye kadar gelip şimdi şu alttayız. Şu arkanın ilk parçasındayız. Şöyle biraz daha sereyim. Arkanın ilk parçasını şuraya kadar, ipi yapacağım yere kadar geleyim. Nereye kadar yaparız ipi? Koltuk altından şöyle bir tık aşağıya kadar bu çerçevemi yapayım. Geleyim. Evet, 55 zincirimizi çektik. Şimdi 1 değil, 2 değil, üçüncüye, pardon, 1 2 üçüncü ipimizin son birkaç ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimize sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Dediğim gibi bir iki ilmek bırakalım. Oradan nasıl kapatacağımızı göstereceğim çünkü. Bu şekilde bütün zincirlerimize sık iğnelerimizi yapalım. Evet, son bir ilmeğimi kalana kadar yaptım. Şimdi son bir ilmeğimi de yine aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu zincir genişlediği için ne yapacağım? Normalde şöyle yapabilirsiniz. Bakın, ölçerek karşısına hangisi tekabül ediyor? Şu zincir. Hemen oraya şöyle kaydırdım. Bakın, gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum? Bir sonraki bağcığıma gelene kadar yine çakma trabzanlarımı yapıyorum. Her zincirimin içerisine çakma trabzanımı yapacağım. Dediğim gibi bir sonraki bağcığıma gelene kadar. Şu yakayı göstereyim diye kapatmadım videoyu. Sıkılmıyorsunuzdur umarım. Evet, yakaya doğru geldim. Bakın. Yine her ilmeğe çakma trabzanımı yapıyorum. Şu köşe noktası var ya. Bakın, yakamdayım şu an. Şu köşe noktasına 3 adet çakma trabzan yapıyorum. Bakın, bu şekilde. Daraltmasın diye. Kastırmasın diye. Bu iki yakanın köşesine bu şekilde 3 adet çakma trabzan çalışırsanız hemen direkt boşluğa batacaksınız. 3 adet çakma trabzan yapacaksınız. Sonra yine devam edeceksiniz çakma trabzanlarınıza.
şekilde yapmaya devam edelim. Bakın ben şu an neredeyim? Yakadayım. Şöyle göstereyim. Evet hanımlar, ben hırkamı bitirdim. Sizden sonra yakamı döndüm. Başladığım noktaya geldim. İlk battığım yere kaydırmamı yaparak ipimi kestim. Motifimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hırkamız çok güzel oldu. Siz daha değişik renklerle çalışırsanız daha güzel sonuçlar da elde edebilirsiniz. Ben bu ipi uygun gördüm. Umarım beğenmişsinizdir. Hırkamı beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.